Daha önce alışveriş yaptığınız bir mağazanın bulunduğu herhangi bir AVM'nin yakınından geçiyorsunuz. Tam o anda telefonunuza bir mesaj geliyor. Sizi gördüğümüze sevindik, size özel indirim tanımladık. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. En başlarda ben de öyle düşünüyordum. Fakat bu defalarca olunca bunun bir tesadüf olmadığını anladım ve bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bir şikayette bulundum. Bugün size bu şikayetten ve çıkan karardan bahsetmek istiyorum. Merhaba, ben Ayşegül Zengin. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Son 10 yıldır teknoloji hukuku alanında uzmanlaşıyorum. Bu alanda yurt dışında yüksek lisans yaptım ve şirketlere teknoloji hukuku alanında danışmanlık veriyorum. Bu kanalda yapay zeka, kişisel veriler ve dijital haklar konusundaki gelişmeleri sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Girişte sorduğum soruya dönelim. Ben o giyim mağazasından daha önce alışveriş yaptım ama hiçbir zaman konumumu kullanmalarına izin vermedim ki teknik olarak da benim konumumu takip etmeleri zaten çok zor. Peki o mesaj nasıl geldi? Yani nasıl oldu da tam olarak benim o giyim mağazasına yakın olduğum konumda o mesaj benim cep telefonuma düştü? Benim yaşadığım olayda GSM operatörüm benim o alışveriş merkezine gittiğimi tespit etti. Bu nasıl anlıyor? Ben GSM operatörümü kullanırken yani mesaj attığımda, telefonla birisiyle konuştuğumda bildiğiniz üzere konumu takip ediyor GSM operatörü. Benim oraya gittiğimi tespit ettiği anda da giyim mağazasının SMS sistemini tetikledi ve tam o anda da bana kişiselleştirilmiş bir mesaj gönderdiler. Burada GSM şirketinin sahip olduğu konum bilgisiyle mağazanın gönderdiği pazarlama mesajı kişiselleştirildi. Yani size sıradan bir pazarlama maili değil, herhangi bir indirim mesajı değil, tam da o anda, o mağazaya yakın olduğunuz anda o mesaj gönderildi. Buna geofencing deniliyor. Geofencing kişiselleştirilmiş pazarlamanın önemli bir adımı ve araştırmalar rastgele mesajlara göre bu yöntemin %35 çok daha etkin olduğunu gösteriyor. O yüzden şirketler bu yöntemi çok seviyorlar. Ama sizin rızanız olmadan bu yapılabilir mi? İşte asıl soru bu. Bu sorunun cevabını bulmamız için tabii ki öncelikli adresimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK. KVKK'ya göre konum verisi kişisel veri ve konum verisini pazarlama amacıyla işlemek için açık rıza şart. Açık rızanın nasıl alınacağı konusunda kanun çok net. Rıza belirli bir konuya özgü olmalı, önceden alınmalı ve ne için alındığı da açıkça belirtilmeli. Yani ben pazarlama mesajı gönderilmesini kabul ediyorum metinleri altındaki rızalar ya da genel kullanım şartları altındaki rızalar geçerli değil. Eğer GSM şirketi benim konum verimi pazarlama amacıyla kullanacaksa, giyim markasıyla işbirliği yapıp konum verimi o markanın bana pazarlama mesajı gönderilmesi için kullandırtacaksa, bunun için bana açık bir bildirimde bulunmalı, neden bunu aldığını anlatmalı, kimlerle paylaşacağını anlatmalı ve sonrasında benden aldığı rıza ile bu konumu kullanmalı. Bir diğer kaynağımız elektronik haberleşme kanunu. Elektronik haberleşme kanunu da aynı şekilde GSM operatörlerinin konum verilerini pazarlama amacıyla işlemesi durumunda bununla ilgili açık rıza alması gerektiğini söylüyor. Fakat tüm bunların öncesinde giyim markasının da bana pazarlama mesajı gönderebilmesi için, reklam, tanıtım hatta kutlama mesajı gönderebilmesi için de benden ayrıca izin alması gerekiyor. Peki bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ne söyledi? Bu konuyla ilgili şikayette bulunduğumu söylemiştim. Burada çok önemli bir karar çıktı. Şimdi bu kararı anlatmak için öncelikle normalde sistem nasıl onu bir anlatalım. Şimdi diyelim ki bir giyim markasından alışveriş yaptınız. Bu alışverişin sonrasında size pazarlama mesajı göndermek istediklerini söylediler. Siz de kabul ettiniz, buna onay verdiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine de onay verdiniz. Ve sonra size toplu SMS göndermeye başladı bu giyim firması. Burada giyim firması Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre veri sorumlusu. Yani onun amaçları için, onun pazarlama hedefleri için sizin kişisel verileriniz işleniyor. GSM operatörü ise sadece toplu SMS hizmeti sağlıyor ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre de veri işleyen olarak isimlendiriliyor. Burada asıl sorumlu kanun nezdinde veri sorumlusu yani giyim mağazası, veri işleyen olan GSM operatörünün ise size karşı bir sorumluluğu yok. Yani bir para cezası çıkarsa o ödemeyecek, veri sorumlusu ödeyecek. Fakat benim yaşadığım olayda durum biraz değişti. Burada GSM operatörü sadece teknik altyapı sağlayan bir şirket olmaktan çıktı, elindeki konum verisini giyim mağazasıyla paylaşan, giyim mağazasının kişiselleştirilmiş pazarlama hizmeti sunması için bir işbirliğinde bulunan şirkete dönüştü. Dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu da burada dedi ki,
Sizin ikinizin de ortak bir çabası var bu işte. Yani GSM operatörü sadece toplu SMS hizmeti vermemiş, konumu takip etmiş, o konumu bu pazarlama için kullanmış. Kişi o konuma gittiği anda toplu SMS sistemini tetiklemiş. Böylece giyim mağazası geofencing yöntemiyle kişiselleştirilmiş bir pazarlama hizmeti sunabilmiş. O yüzden burada hem GSM şirketi hem giyim mağazası ortak veri sorumlusu ve Türkiye'de iki şirketin ortak veri sorumlusu olarak kabul edilmesi ilk kez bu kararla gerçekleşti. Aslında KVKK'da ortak veri sorumlusu, yani GDPR'daki adıyla Joint Controller dediğimiz sistem yok. Böyle bir kavram, böyle bir tanım yok. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu olayda iki şirketin de ortak bir sorumluluğu olması sebebiyle Avrupa Veri Koruma Tüzüğü'ndeki tanıma dayanarak ortak veri sorumlusu kavramını kabul etti ve bu Türkiye'de bir ilk. Peki bu sadece GSM operatörüyle mi sınırlı? Hayır. Sadakat kartları, market uygulamaları, havayolu mil programları, aslında bunların hepsi sizin nereye gittiğinizi, ne sıklıkta alışveriş yaptığınızı, nerelerden alışveriş yaptığınızı takip ediyor ve bu verilerden anlamlı bir sonuç çıkartıyor. Yani sizi profilliyor. Burada KVKK açısından kritik soru şu: bu veriler üçüncü kişilerle paylaşılıyorsa siz buna gerçekten rıza verdiniz mi? Yani evet, uygulamayı indirirken konum erişimine izin vermiş olabilirsiniz. Belki pazarlama mesajı gönderilmesine izin vermiş olabilirsiniz. Ama bu o uygulamanın sizin verilerinizi bir giyim markasıyla, bir reklam şirketiyle ya da bir GSM operatörüyle paylaşmasına izin veriyor mu gerçekten? Peki ne yapabilirsiniz? KVKK'nın 11. maddesine göre bazı haklarınız var. Öncelikle hangi verilerinizin işlendiğini sorma hakkınız var. Bu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenme hakkınız var. Yine pazarlama amacıyla işleniyorsa bunun durdurulmasını, hatta kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız var. Pratik olarak da şunları yapabilirsiniz. Telefonunuzda konum iznini her zaman değil, uygulamayı kullanırken olarak değiştirebilirsiniz. Sadakat programlarına üye olurken pazarlama iletişimini reddedebilirsiniz. Rıza vermediğiniz halde konum bazlı pazarlama mesajları alıyorsanız bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilirsiniz ki ben de öyle yaptım. Sonuç olarak telefonunuz nerede olduğunuzu biliyor. Bu bir gerçek ve bunu tamamen engellemek çok zor artık. Ama bu bilgiyi hangi şirketin ne amaçla kullandığını, kimlerle paylaştığını öğrenmek yasal hakkınız. KVKK size bu hakkı tanıyor. Verimap'te bu tür konuları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.